Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e-mail kaydı olmadan bir iPhone'u ne kadar kullanabiliriz ona bakacağız. Evet arkadaşlar, hepimizin sorunu biliyorsunuz geçici e-mail kaydı, süre uzatma durumları iptal oldu ve artık normalde 2 aylık periyotlarda uzattığımız süreler bitti. Hatta belki takip edenleriniz vardır. Çağdaş Işıl da Web eski sunucularından kayıtsız telefon kullandığı ve yeni telefon alma durumunu iptal etti ve Türkiye için üretilmiş, Türkiye kayıtlı bir cihaz aldı. Biz ise bunu nasıl iPhone'da en uzun sürede kullanabileceğimizin yöntemine bakalım istedim. Çünkü bu konu hakkında çok fazla soru geliyordu. Bunlar da yanıtlamış olurum. Arkadaşlar telefonunu aldığınız zaman size 120 günlük bir süre telefonu kullanabilmeniz için veriliyor. Bu süre yıl başında sıfırlanıyor. Biz bu sıfırlama gibi bir işlem daha yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Normal fiziki sim kart kullanımından eSIM'e geçerken bir sıfırlama daha yaptığımızı düşünün. İkinci e-mail'e geçiyoruz. Yani şöyle düşünün. Cihazımızın içinde 2 tane e-mail numarası var. Bir e-mail numarası için bizim 120 günlük kullanım hakkımız var. Biz bunun hakkı dolduğu zaman ikinci e-mail'e geçiyoruz ve bir 120 gün daha kazanıyoruz. Bu süre içinde bir de yılbaşı sıfırlaması var. Yani yılbaşında hem birinci hem ikinci e-mail'in sıfırlanıp yeniden başa dönmesi durumu var. Bunu üçünü bir araya getirip en uzun kullanım süresine bakacağız. Şöyle ki iPhone'lar Eylül ayının sonu gibi çıkıyor. Örnek veriyorum, ben iPhone'umu 16 Eylül'de sim kart takmışım ve aktive etmişim. Haliyle bana 120 günlük bir kullanım süresi tanımlandı. Birinci e-mail yani fiziki sim kartım için. Bu 120 günlük süreye baktığımız zaman Ocak ayından sonrasına sarkıyor. Yani benim telefonumu eğer hiçbir ek süre uzatma vesaire olmasa Ocak ayı gibi benim telefonum kapanması gerekiyor. Ama ne olacak? Ben bu 120 günlük süreyi tamamlamadan yılbaşında bütün kayıtlar sıfırlanacak. Ve benim telefonum sanki Ocak ayında yeni Türkiye'ye gelmiş gibi sıfırdan başlayacak. Bu sayede fiziki sim kartla kullanımım benim Mayıs ayının 5'ine, 7'sine o civarlara kadar zaten uzayacak ve gidecek. Mayıs ayının 5'i geldiği zaman ben eSIM'e geçiş yapacağım. Yani fiziki sim kartımı bırakacağım. Telefonumdaki ikinci e-mail numarasını kullanmaya başlayacağım. Orada bana yeni bir 120 günlük süre daha tanınmış olacak. Mayıs'ın başında bitmesi gereken süre artı bir 4 ay daha eklenerek 9. ay yani Eylül ayının başına kadar bana bir kullanım hakkı sağlanmış olacak. Düşündüğünüz zaman zaten Eylül ayının ortasında bir yeni iPhone tanıtımı daha olacak. Eğer ben her iPhone çıkışında telefonumu yeniliyorsam ben herhangi bir sıkıntı olmadan, telefonum kapanmadan bir sonraki modele geçebilmiş oluyorum. Yani birçok insan zaten bunu bu şekilde yapıyor. iPhone'un lansman süresi de tam ona uygun çıkıyor aslına bakarsanız. 9. ayın başı gibi kapanıyor. Belki orada bir hafta 10 günlük bir kapanma durumu olabilir. Eğer e-mail uzatma durumu olsaydı zaten bir kere uzatma yaparak bir sonrakisine atlıyorduk. Ama olmasa bile nedir 10 günlük 15 günlük belki bir geçici telefonla idare edebilirim. Yani bu şekilde kullanım sürenizi bir iPhone çıktığı zaman alıyorsanız bir sonraki yılın Eylül ayının başına kadar kapanmadan kullanabilme şansınız var. Eğer iPhone 15 alacaksanız veya bir sonraki modeli alacaksanız Eylül ayının başına kadar kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani tavsiye eder misiniz bu şekilde kullanmayı? Eğer teknolojiyi son yenilikleriyle takip etmek istiyorsanız çıkar çıkmaz bir sonraki yeni modeli alacaksınız. Evet, maalesef bu şekilde kullanmak zorundayız. Ben de böyle yapıyorum. Ama siz uzun süre kullanacaksanız bir sonraki yılda pasaport kayıt ücretleri zamlanacağı, pahalanacağı için bunu beklemeden şimdi kayıt yapmanız sizin menfaatinize. Hani ben normalde dediğim gibi kullanıyorum ama bu cihazımı, son aldığım cihazımı kayıt yapacağım ki bir sonraki modelde bunu bir başkasına vereyim. Tabii kendi üzerim olan hat kullanmak koşuluyla aynı şirket hatlarını kullanan bir aile bireyine vererek kullandıracağım. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım ne kadar kullanabilirim, yeni cihaz getirdiğim zaman bu telefonum ne zaman kapanır sorunuza bir cevap olmuştur. Umarım işinize yaramıştır. Kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.